Yargısız infaz yapmaya alışkın olan Ünal ailesi bu defa Nilay'a karşı yaptıkları önyargıyı Başak'a karşı yapıyorlar. Çünkü işler kimsenin tahmin ettiği gibi değil. Başak ne Tuncay'a ne de Fatih'e çocuğun babası ile ilgili bilgi vermedi ve hatta çok rahatsız oldu. Çünkü Başak geçmişte yaşadığı acı bir olay sonucunda büyük bir travma yaşayarak hamile kaldı. Bu nedenle çocuğun babasından ve yaşadığı olaydan kimseye bahsetmiyor. Ancak birinin sırrı ortaya çıkınca herkes ahlak bekçiliğine soyunuyor ve Başak'ı hiç dinlemeden linç etmeye başladılar. Ayrıca çocuk olayına fazla tepki verdiler. Sonuçta ne Abdullah ne Salkım ne de diğerleri hiçbiri sütten çıkma kaşık değil. Hatta yetmezmiş gibi geçmişte yediği naneleri unutan Abdullah, Fatih'e Başak'tan boşanmasını söylüyor. Fakat işler öyle olmayacak. Fatih, Başak'a söz verdiği gibi arkasında durup onu savunmaya devam edecek. Ev içinde adeta kıyametler kopacak ve herkes birbirine girecek. Özellikle Fatih ile Emir arasında yaşanacak büyük gerilim, herkesi geri dönüşü olmayan bir sürece sokacak. Kısacası Cem o ülkesine döndü, konu kapandı ancak aile içinde ortalık karışmaya devam edecek. Ayrıca 2 bölüm sonra 136. bölümde Başak'ın erkek kardeşi Asaf'ın gelişi ortalığı daha da karıştıracak. Şimdi gelelim diğer sürpriz gelişmelere. Salkım'ı bekleyen 3 büyük şoktan ve Abdullah'la Asude senaryosundan bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Bu senaryoların startı verildi. Zaten son bölümde Nilay da Salkım'a Asude'nin sinyalini verdi. Salkım bir yandan çocuklarıyla sınanmaya başlarken diğer yandan asıl büyük sınavı Abdullah'la verecek. Elif yaptırdığı estetik operasyondan sonra Tuncay ile iletişime geçmeye devam edecek ve bu konuda karşısında Başak'ı bulacak ancak Elif Başak'a res çekince gerilim seviyesi artacak. Tuncay'dan istediğini alamayınca zıvanadan çıkmaya devam edecek ve Salkım bu zamana kadar hangi konularda büyük konuştuysa hepsini teker teker yaşayacak. Ayrıca zaten Abdullah Salkım'dan bıkmaya başladı bile. Otele gitmek istemesi, yurt dışı seyahatleri vesilesiyle yalnız kalıp kafasını dinlemek istiyor. Böylece Asude'ye giden yollar iyice açılmış olacak. Abdullah ne zaman Asude ile konuşsa ve derdini anlatsa kendini rahatlamış hissediyor. Yine böyle bir dertleşme sahnesiyle Abdullah'la Asude arasında ilk etkileşimler başlayacak. Ayrıca Asude Ulvi ile iletişimini koparacak. Sevtap'ın Ulvi'nin yanında olmasını yanlış anlayan Asude tüm erkekler aynı diyerek Ulvi'den uzaklaşacak. Böylece Asude için de Abdullah'a giden yollar açılmaya başlayacak. Ulvi ise sahilde Sevtap'la simit yiyecek. Kısacası bu senaryo tüm aileyi derinden etkileyecek sürprizlerin yaşanmasına sebep olacak. Bir başka sürpriz de kaçınılmaz bir şekilde Nursema ve Asil tarafında yaşanacak. Asil ile Nursema'nın durumunu şuna benzetebiliriz. Bir yay ne kadar gerilirse ok o kadar ileri gider. Yani birbirlerinden kaçan bu ikili günün sonunda çok bomba bir hamleyle herkesi şok edecektir. Bunun yaşanması kaçınılmaz olacak. Ve hep bahsettiğimiz İlhami'nin psikopata bağlama senaryosu giderek yaşanmaya başladı. Kısacası Asil'in Nursema'ya olan takıntısı ve hayatından çıkmak istememesiyle beraber Nursema'nın da Asil'den kaçmak isteyip onu unutamaması kaos seviyesini zirveye çıkaracak. Hatta Yudum'un Asil'i Nursema'dan vurması ve bu konuda yapacağı planlar herkes ekranları kilitleyecek. Şimdi gelelim Ömer'li Kıvılcım'ı bekleyen sürpriz senaryoya. Ömer'i nasıl kurtulacağından bir önceki videomuzda kısaca bahsetmiştik. Kıvılcım Ömer'den haber alamayınca harekete geçecektir. Ve zaten Yağız'ın Ömer'i kapatma senaryosu çok kısa sürecek. Çünkü Yağız yeni bölümde polislere yakalanarak adalete teslim olacak. Bu olay Ömer'li Kıvılcım için güzel bir sürprizin başlangıcı olacak. Bu sezon boyunca Kıvılcım ve Ömer ikilisini birbirlerinden ayrı izledik. Neredeyse sezon finaline gelmek üzereyiz ve nihayet barışma vakti geldi. Aslında barıştılar ancak tam anlamıyla bir araya henüz gelemediler. Son yaşananların da etkisiyle Ömer'li Kıvılcım bir daha ayrılmamak üzere yeniden birlikte olacaklar. Belki de sezon finalinde evliliklerini izleriz ama dizide ne zaman toplu bir organizasyon olsa sonu çok kötü bitiyor. Yine bomba olaylarının yaşanacağı bir sezon finali bizleri bekliyor olacak. Son olarak dizinin reyting durumlarına bakarsak son haftalardaki yükselişini devam ettirdiğini görüyoruz. Ortalamanın üzerine reytingler alan ve 5. sezonu garantilen Kızılcık Şerbeti bu başarısını devam ettirirse 6. sezonu bile çok rahat görür. Peki sizce dizide hangi senaryolar olmalı? Siz senarist olsaydınız neleri düzeltirdiniz, neleri eklerdiniz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlara yazın. Yeni içeriklerden ve son gelişmelerden anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.